Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Herkese merhabalar. Seyahat deneyimi kanalımıza. Hoş geldiniz. Welcome to our Travel Experience channel. Welcome to Athens. Evet, değişik bir giriş yapalım dedik. Değişik de oldu. Neredeyiz? Atina'dayız. Atina'dayız. Yine geldik. 2,5 yıl önce gelmiştik en son. Tekrar buradayız. Birkaç gündür buradayız. Bu sefer birazcık tadını çıkaralım dedik. Değil mi? If you want, I can shoot you. Yok, böyle iyi. Gözlüğümü almayı unutmuşum. O yüzden biz etrafı gösterelim aslında, bu maksatta birazcık bu açılışın buydu. Ibis Style'da kalıyoruz. Ibis Style Road diye mi geçiyordu? Neydi? Athens Road. Ibis Style. Athens Road mu? We live in this hotel third year. Don't remember the name. Neyse, çok da önemli değil. Ibis Styles Athens Route. Aynen. Road değil. Evet, böyle çok güzel bir bahçesi var. Bayağı da büyük bir otel. Bayağı da oda var. Odayı ayrıca göstereceğiz. Şimdilik bir merhaba diyelim. Giriş yapalım dedik. Hadi devam edelim. Bu arada oteli hemen gösterelim. Ibis Style Roads diye geçiyor. Çok merkezi bir yerde. Şimdi bu yol üzerinden direkt Akropol'e gidebiliyorsunuz. Bu yol direkt Akropolis'e gidiyor. Yani oradan da plaka, sintagma, tüm merkezi gezmek istediğiniz turistik bölgelere ulaşabiliyorsunuz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, bu yol biraz önce söylediğim gibi Akropolis'e, plakaya yürüyerek oradan da sintagması, Ermoy'uydu, Monastrakis'iydi falan, bütün turistik merkezlere çıkıyor. Bölgenin adı ne Sveta? Neos Kosmos. Bu bölge bizim sürekli geldiğimiz, tercih ettiğimiz, her geldiğimizde kaldığımız bölge. Neos Kosmos diye geçiyor. The best. Süper bence. Şu an otelin yeri de çok iyi. Bizim daha önce kaldığımız yerde buradan birazcık daha yukarıdaydı. Ama lokasyon süper. Hava güzel, sıcak. Ağustos sonu ama nem çok az. Yani No humidity, that's why easily you can walk. aynen, Antalya ile kıyasladığımızda gerçekten oldukça az diyebileceğimiz bir nem oranı var. Şimdi biz Akropolis'e doğru yürüyoruz. Evet, şu gördüğünüz bayır aslında doğrudan Akropolis'in oraya çıkıyor. Yaklaşık 20 dakika falan yürüyorsunuz otelden. Ve şu bayırı çıktıktan sonra direkt zaten Akropolis'i göreceksiniz. Güvercinler kedi gibi, bakın. Her yerde güvercin var ve yerde geziyorlar. Çağır, pisi pisi yap, geliyor. Yemek ver, yiyor. Çok enteresan değil mi? Şu köşeyi dönünce Akropolis'e gelmiş olacağız. Daha doğrusu o meydana. Orada kafeler, restoranlar var. Sola dönünce hemen Akropolis'e çıkabiliyorsun. But of course you can go by metro if you don't want to. Aynen. But Metro var direkt. Hemen altına çıkıyor. Aynen. enjoyable for us, especially What's your favorite on the this menu? city is really green. That's why a lot of shadow. It's not difficult to walk. Yürüyoruz, biz seviyoruz. Her gün ortalama 20.000 adım. Yürümekte fayda var. Yürüyünce daha iyi anlıyorsun nerede olduğunu, nereyi gezdiğini. Tabii metroyla da gidebilirsin. Mesela biz Neos Kosmos'tayız. Oradan metroya binsen 2-3 durak sonra şuradasın. Yani 5 dakika sürer ya da sürmez. Ama yürümek isteyen de yürüyebilir. But at the same time, food is so tasty. Their portions small, say so big. That's why better to walk. Yürümek daha mantıklı diyorsun. Haklısın. Akropolis'in etrafı böyle. Kafeler var. Ondan sonra yeşil bir ortam. Here is museum. Evet, burada bir müze var. Ve Akropol şöyle tepede kalıyor. Birazdan göreceksiniz. Lokale göre biraz daha yüksek fiyatlar görmek mümkün ama böyle çok da abartı
Wow abi, turist yakalamışız, yiyelim hayatımızın parasını kazanalım gibi bir durumda yok. Sveta güzel bir hatırlatma yaptı. Restoranda yemek istemiyorsunuz. Sıkıntı yok. Değil mi? Yes, for example, you are walking, you want to eat, but you don't want to spend money for cafe or restaurant. Then you can come to supermarket. Mostly, especially big supermarkets, they have Hazır yemekler var. ready food. Aynen. You can take salad or some potatoes with chicken or something like that. Sit on the bench, eat them, continue. Aynen. Alırsın, bankta oturursun, yersin, içersin. Hiç kimse de yadırgamaz. Yani hiç kimse de dönüp seni yadırgamaz. Ayıplamaz. Gayet normal. Hani buranın kalbi. Bizim Galata Kulesi'nin altı gibi düşünün. Şu manzaraya karşı oturmuşsun. Bir şeyler yiyorsun, içiyorsun. Bunun bedeli olacak tabii ki. Biz daha önce gittik. Kaç euroydu hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Ben de hatırlamıyorum. Herhalde 10 euro falandı. Ay bak, asker geliyor. Şimdi bak, şurası plaka. Burası Sintagma'ya gidiyor bu arada. Ve arkamız Akropolis. Bak şurası. Şu an ağaçlardan gözükmüyor. Bu Roma askeri herhalde. Güzel figür yapmışlar, değil mi? Evet. Gladiator. Geliyorsun, buradan bilet alıyorsun. İşte öğrenci, yetişkin diye değişiyor diye hatırlıyorum. Biz daha önce geldiğimiz için şimdi girmeyeceğiz. Bakın bayağı da sıra var. Grup gelmiş anladığım kadarıyla. İçeride buradan başlayarak giriş yapabiliyorsunuz. Kaç para bakacağım şimdi. Şimdi bu QR'a bir bakalım ne çıkacak fiyat. Şimdi Sveta söyleyecek. Biraz sıcak. Buy your ticket. Tarihe göre. For example, for tomorrow. Okay, for example. Continue. General. 30 euro. 30 euro. Yeah. Pahalanmış mı ya? Öyle miydi? No. for Hatırlamıyorum. No, we Kışın didn't pay belki- this money. Maybe in winter it Kışın was belki daha ucuzdur aynen. cheaper. We went in winter. But now Söylemiştim, burası Sintagma'ya gidiyor ama biz buradan plakanın içine dalacağız. Plaka buranın en meşhur bölgelerinden bir tanesi. Buradan biz yine Sintagma'ya bağlayacağız. Aşağıya Ermoy'dan direkt meydana bağlayacağız ama hem böyle dükkanlar, E-Devlet şey yapamıyormuş da sen mi? manzara falan böyle göre hem de gölgeden oraya doğru ilerleyeceğiz. Böyle buraya özel, yöresel eşyalar, işte ayakkabılar, sandallar, hediyelik eşya falan satan yerler var. Bir de şu aradan gireceğimiz bir koridor var. Bakın böyle restoranlar var. İnsanlar aynı zamanda yiyip içiyorlar. Şu aradan girip orayı da gösterelim. Eğer karnınız açsa ya da bir şeyler içmek istiyorsanız burada takılabilirsiniz. Bakın böyle birçok şık food hall ya da bakery ya da dondurma satan smoothies, tea. aynen yerler çok göreceksiniz. Biraz İtalya, biraz Yunan havası diyelim.
Bakın burada da böyle bir Those kebab. aynen burada gyros ya da işte diyelim ki bir Yunan salatası yiyeceksiniz. Fiyatlar böyle bu şekilde. Ya fiyatları artık o ucuz bu pahalı diye bakmamak lazım. Euro 50 TL. Hani 1 euro bir birim bile 50 birim bize göre ne kadar ucuz olabilir? Bir şey ne kadar ucuz kalabilir? Artık çok mümkün değil ama hani bir şekilde geldiniz tadını çıkarabilirsiniz. Böyle güzel, gayet şık ortamlar, tertemiz. Hani oturuyorsunuz, bir şeyler içiyorsunuz, keyif yapıyorsunuz. Artık onun 50 ile mi çarpıyoruz, 40 ile mı çok bir önemi kalmadı. Çünkü artık Türkiye'de de her şey çok pahalı. Burası bizim Atina'ya geldiğimizde ilk bir şeyler yiyip içtiğimiz restoran. Eraton. Aynen. Hatırladın değil mi? Şu masada oturmuştuk Sıvıyat'a. Hatırladın mı? Tabii. Ya çok şık, çok tarz değil mi? Stil. Korumuşlar. Bozmamışlar. O yüzden göze çok hoş geliyor. Yani bizim de İstanbul'un eski İstanbul dediğimiz sur içi, kale içi bölgelerde bu görüntüler var. Yok değil. Tabii hava da sıcak, yani Ağustos'un sonu. Ufak ufak nem ortadan kalkıyor olsa da sıcak bir hava var. Özellikle öğlen saatleri. Şimdi bu turu birazcık böyle jenerik, yani bu bölümü Atina'da jenerik olarak kesinlikle görmeniz gereken, gezeceğiniz, kazara bile buralara düşeceğiniz yerleri göstereceğiz. Ondan sonra birazcık daha lokale gideceğiz Genco'yla. Bir sonraki bölümler Genco'yla. Okay, but at the same time, in summer we came 3 years ago and we showed how to get from the airport to center. Nothing changed. Prices the Aynen, same. aynen, her şey the aynı. same. That's why you can find this episode and watch how to get from airport to Syntagma Square Center. Evet, bu bölüm artık yavaş yavaş bizi Ermo'ya bağlayacak. Plakadan çıkıyoruz, hatta çıkmadık da. Şimdi aradan doğrudan Ermo'ya bağlanacağız. Ermo demek neydi? Bizim eğer Atina videolarını izlediyseniz İstiklal Caddesi'ne benzettiğimiz, alışveriş yapabileceğiniz birçok mağazanın olduğu böyle güzel, şık bir cadde diyelim. Orası da Sintagma'ya bağlanıyor. Aslında şehir gezilecek yerler açısından çok kompakt. Yürüyerek, bakın, yürüyerek otelden çıktık geldik. Sokaklarında, caddelerindeyiz. Hiçbir araç kullanmadan. Evet, burası da kilit kesişme noktalarından bir tanesi. Şu karşısı Monastraki. Ermol. Yine mutlaka görmeniz gereken yerler listesinde adını göreceğiniz, rastlayacağınız. Monastraki, Ermol. Oradan Sintagma, arkamız plaka. Nasıl? Müthiş. Bak, 4 euro bira. Sveta. Evet, happy hour. Ne zaman? Maybe now, bilmiyorum. Hemen götürelim. Evet, şehrin her tarafı böyle antik kalıntıların olduğu, antik şehirlerin bulunduğu şekilde muhafaza edilmiş. Buralar müze. Şu Monastraki'den bir kapısı var. Tabi buraya giriş ücretli. Kaçırmayız diye tahmin ediyorum. Babaya soralım. Şurada birer tane bira götürelim. Sıcakta iyi gider diye tahmin ediyorum. When is happy hour? When? Now. Right now. No. Okay. Can you? Is it? No, just drink. Two. Minute I'm come. Thank you. Olga. Happy hour buldum mu kaçırmayız Sveta ile birlikte. Bira 4 euro.
Şarap 4 euro, kokteyller 8 euro. Mekanın adı bu bak. Şurası Monastraki. Plakadan çıktık. Recommend. Oy. Bira geldi. Şu bira 4 euro. Tabii biz 50 ile çarptığımız için bize birazcık acı geliyor ama yapacak bir şey yok. Çünkü bizim şu an euro karşısındaki maalesef değerimiz, durumumuz bu. Mekan Hydra diye geçiyor. Arkamız şurası Akropolis. Bu taraf Monastraki, bu taraf Ermo, bu taraf Plaka. Afiyet olsun Sveta. Bak nasıl uygun oldu. Yamas. 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 Evet, tazelendik. Refresh olduk. Şimdi Monastraki'ye doğru gidiyoruz. Oradan Ermo'ya bağlayacağız mevzuyu. Tabii Monastraki aslında sadece bir meydan değil. Sağında solunda çok fazla müze olan bir yer. And also they have bazaar. Aynen, araba geldi, geçelim. Burası müzeydi galiba Sveta. Hatırlıyor musun? They have a lot of these museums and entrances because you remember they sell pass. Hı hı. That's why if you buy this pass, then you can enter all these places. But we like to watch from outside. Evet, aralara, derelere girdik. Plakanın ara sokakları böyle. Üst taraf dediğimiz gibi Akropolis. Biz şu anda Monastraki'den yukarıya doğru çıktık. Tekrar ineceğiz. Evet, plakada ne yapılır? Plakada bu sokaklarda Instagram'lık fotoğraflar çekilir. Videolar yapılır. Müze gibi zaten. Her tarafı. Gezersin, yersin, içersin, takılırsın. Eğer serinlemek istersen bir happy hour'a denk gelir. Bir anı yudumlarsın. Buradaki hikaye ve durum bu. Hayatın tadını çıkarmak. Burada babalar içiyor. Keyif yapıyor. Biz de sokaklarda takılıyoruz. Bu bölüm jenerik Express Atina turu. Atina'da mutlaka, aynen Atina'da o tarihi görmeniz gereken, mutlaka geçeceğiniz, bir şekilde yanlışlıkla da olsa bulunacağınız yerler buralar. But they should watch till the end because we will show perfect restaurant with Italian cooking. Aynen. Burası da plakaya gidiyor ya da plakadan geliyor diyelim. Bunun gibi birçok sokak var. Arada, derede böyle gezeceksin, kendin keşfedeceksin, kaybolacaksın. Tekrar yolunu bulacaksın. Aşağısı her zaman Sintagma'ya, yukarısı da Akropolis'e gidiyor. Aklınızda olsun. Evet, bugün sıcak biraz bastırdı Sveta. Rüzgar yok. Rüzgar yok. Güneş tepede. Birazcık sıcak yaptı.
Bu arada biz de geldik. Ufaktan Monastraki'ye. Monastraki şu meydan. Tabi sağında, solunda, etrafında gidilecek birçok yer var. Biz oradan Ermo'ya devam edeceğiz. Evet, bölgede böyle bizim şilebezi dediğimiz ama burada keten olarak. Evet, Monastraki'ye hızlı giriş yapmışızdır. Sol tarafımızda Hard Rock Cafe var bu arada. Yine sağlı sollu mekanlar, hediyelik eşya, tekstil ürünleri satanlar. Fiyatlar hemen hemen bölgede birçok yerde aynı. Diyorum ya, biz 50 ile çarptığımız için artık çok kıyaslama kaldırmıyor mevzu. Hani onlar için 4 birim, 5 birim, 10 birim, 15 birim. Tabii biz 50 ile çarpınca konu birazcık farklı bir yere gidiyor. Maalesef. Keşke biz de yani biri en fazla 2 ile çarpsak, 3 ile çarptığımız günlere şu an hasret kaldık. Biz buraları da gezmiştik 3 yıl önce. Şurada eskiciler falan vardı, hatırlıyor musun? Evet. Herhalde oralardayız şu anda. Ha evet, bak burada da bir müze var. Valla her yer böyle insan dolu. Kimi dondurma yiyor, kimi bira içiyor, kimi yemek yiyor. Evet, burası bayağı bir aktif. Bayağı yoğun yani. Her yerden insan çıkıyor. Şuradan pazara bağlamıştık. Evet, şöyle döneceğiz. Her yer müze. Ya bu kadar çok mekan var ama mekanlar da dolu. Evet, Monastraki'nin şu an yaya değil de trafiğe açık olan tarafındayız. Buradan tekrar o meydana bağlayabiliyorsunuz. Oradan Ermoy falan. Dediğim gibi kompakt bir şehir. Her yere gitmek kolay. Burada da var mekanlar. Buradaki mekanları da tercih edebilirsiniz. Hatta ileride çok sevdiğimiz bir mekan var. Orayı da göstereceğiz. Yani baktığında Çin mutfağı bile var. Indian mutfağı var. Burası Türk mü acaba? Misafir diyor bak. Türk mü ol acaba? Olabilir mi? Olabilir. Bayağı Türk var girişimci. Bak misafir. Peynir. Ne o? Peynir. Aa. Lahmacun. Kebap, gyros, döner, falafel. Evet, Monastraki meydan burası. Atina'nın en yoğun meydanlarından, bölgelerinden bir tanesi. Çok turistik. Herkes burada. Evet, şuradan da Ermo'ya bağlayacağız. Oradan da sesler geliyor. Muhtemelen müzik var. Gidelim bakalım ne var ne yok.
Burası bizim meşhur Bayraktarakis. Evet. Yine yer yok bak burada. Gördün mü? Yine çok kalabalık. Bayraktaris is so popular here. But Bayraktaris. Biz beğenmedik aynen. Aile işletmesi. Bak insanları da tanıdım aynı. So nice restaurant. Aynen. Ne varsa herkes buraya geliyor. Çok kalabalık. And not comfortable. Biz hizmeti beğenmedik. Not comfortable to sit really. Service was not good and not taste. Aynen. Evet, buralar artık bölgenin top dediğimiz en kalabalık yerleri. Dediğim gibi çok meşhur, herkesin mutlaka gezilecek yerler listesinde olan yerler buralar. Plaka, Monastraki, Ermol, Sintagma. Buraları görmeden dönerseniz döverler. O yüzden insanlar burada. Ermoy'a geldik. Şurası Ermoy. Burası da bahsettiğimiz gibi bölgenin İstiklal Caddesi. Bizi İstanbul'la kıyasladığımızda İstiklal Caddesi dediğimiz ana caddesi meşhur Ermol. Ne var? Mağazalar var. Paralellerinde de kesişme noktalarında da restoranlar var. Buradan başlıyor ya da burada bitiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Sintagma'dan bu yolu dümdüz takip ettiğinizde Sintagma'dan buraya geliyorsunuz ya da şimdi Sintagma'ya geçeceğiz. Dümdüz devam ediyoruz. Sağlı sollu gördüğünüz gibi alışveriş yapacak yerler var, mağazalar var, meşhur markalar var. Böyle aksiyonlar var, müzik var yolda. Meşhur Ermoy. Özellikle şu noktadan herkesin görünce tanıyacağı, gelince fark edeceği meşhur Ermoy Caddesi. Biz buraya aynen bak buradan gözüküyor parlamento binası. Şurası Sintagma Meydanı. Buradan bile gözüküyor. Şimdi biz ufak ufak gideceğiz. Türk vatandaşlarının seslerini de duyuyorsunuz. Ciddi bir Türk de var bu arada. There more people than Aynen. on Wednesday we came. There were less people. Aynen daha azdı. Bugün cuma. Bir de herhalde tatil. Onların tatili de ufaktan bitiyor. Daha çok insan var. Daha önce burayı denemiştik. Meşhur. Burası da güzel bir mekan. Gyros, miros, işte ne isterseniz salatalar, salata çeşitleri. Ermoy'da aklınızda olsun. If you have any questions, feel free to. Ortaya karışık şeyler söyledik. Olmazsa olmazımız house wine'ımız. Ne kadardı bu? 9 euro mu? 9,5 10 de. 500 lira. Cheaper than beer. Evet, biradan birazcık daha ucuza denk geliyor. Hiç olmazsa birayı da içtiğimiz için şarap içebilir. Söyledik, böyle geldi. Porsiyonlar bize göre oldukça yeterli. 2 kişi için. Bak zaten kaç tane? 4 tane var. 2-2. Yeter. Zaten patates var. Pita dedikleri, biz pide diyoruz. Pita diyorlar. Anam babam usulü aslında pide. Afiyet bal şeker olsun seviyorum. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Güzel de yedik vallahi. Yes. Aynen bayağı iyiydi. Şimdi ne yapıyoruz? Sintagma'ya doğru çıkıyoruz.
O bölgeyi de gösteriyoruz. Akşam İtalyan restoranına gideceğiz. Müthiş. Geldiğimizde gittik. Harika bir lazanya yedik. Bugün tabii planımız trüf mantarlı pizza. But Trüf mantarlı pizza. it's situated in Liverpool. Aynen. Varnava'da. Çok sevdiğimiz Varnava'da. Şimdi Sintagma. Merkez bizi bilir herkes. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi parlamento binası. Yani o meşhur askerlerin bir ritüeli var. Yürüyüş. Onun yapıldığı yer burası. Denk gelir miyiz gelmez miyiz bilmiyorum. Belli saatlerde gelebiliyorsunuz. Biz şimdi buradan böyle dolaşacağız. Burası birazcık bana Sirkeci'yi falan andırıyor. Parlamento binasının önüne geleceğiz. Buradan devam edelim. Burası Atina'nın en merkezi noktası. Çünkü hemen yanımız Sintagma, arkamız Ermoi. Atina'nın kalbi diyelim. Burada da böyle irili ufaklı mekanlar, işte iş yerleri. Burada bak. Ondan sonra aynen bak. Şopar. Hemen gördü Sveta lüks markaları. Burası. Burası mı? Evet. Evet. Burası da gerçekten böyle güzel, şık bir cadde. Burada birazcık daha kitle kalitesi yükseliyor. Lokaller de burada daha çok paralı lokaller diyelim. Böyle güzel bir sokak, cadde daha doğrusu. Hastasıyız bak. Hep markalar iyi. Hep iyi markalar var zaten. Ermoi'dan çıkınca böyle sola doğru devam ederseniz bu caddeyi göreceksiniz. Burası da böyle çok lüks, pahalı markaların mağazalarının olduğu bir yer. Aralarda da böyle güzel restoranlar, kafeler. Zaten kafenin, restoranın olmadığı yer yok. Atina'da her yer kafe, restoran. Hepsi de dolu. Çok turist var. Vallahi süper. Bu arada şuradan yukarıya çıktığınızda da Kolonaki. Yani buranın daha böyle Nişantaşı gibi lüks semti diyelim. Ondan sonra şuradan yukarıya çıkıyorsunuz. O da burada. Aslında kompakt, anlaşılabilir. Bir iki defa geldiğinizde hemen hemen her yeri daha sonra çıkarıp keşfedebilirsiniz. Burası Sintagma'ya gidiyor. Yukarısı Kolonaki. Burada konsoloslukların falan olduğu yerler var biliyorsun. Yine bunun paralelinde. Vallahi iyi gezdik. Was as a shopping mall, Attica. Did you see? Kind of Boiner Bayman. Aha. That's the perfume, then clothes. Tabii dediğim gibi burada markalar, işte community yani topluluklar, her şey değişti. Bayağı yüksek kalitede turist, mesela bir mağazaya girdik Attica diye. Yok 6 kat. Böyle bir şey yok. Bütün markalar var içeride. Her katı ayrı bir olay. Ve turist tıklım içeride alışveriş yapıyor. Sintagma meydanına geldik. Burası parlamento binası. O videolarda, vloglarda gördüğünüz askerler o yürüyüşü burada yapıyorlar. Bakalım denk gelirse göstereceğiz. Gelmezse bir önceki videolarda aslında var. Çektik. Oradan olmadı koyarız videoya. Şu meydanda. Burası şu an Atina'nın kalbi. Aşağısı Ermoi. Burası Parlamento, Sintagma meydanı. Mutlaka kazara da olsa buradan geçersiniz. Burayı görmemeniz, eğer buraya gelirseniz görmemeniz zaten imkansız. Askerler yürüyecek mi? Bak, bir hazırlık yapıyorlar bence. Turistler geliyor. Olay bu. Bu arada burada bir protesto var. İşte demokrasi böyle bir şey. Tren kazasıyla alakalı burada bir alan yaratmışlar protesto etmek için. Nerede? Tabii ki meclisin önünde. Devleti protesto ediyorlar aslında. Onların anısına da 57 kişi hayatını kaybetmiş. Onların anısına böyle bir ortam yaratmışlar ve protesto ediyorlar.
Evet, bu arada X95 dediğimiz havalimanına giden, havalimanından gelen otobüsler hemen meydanın karşısında şu aradan kalkıyor. Şurası Ermoy, şurası. Burası plakaya gidiyor. Burada bir park var. Bunun da videosunu çekmiştik. Kral Parkı diye geçiyor. Burası Parlamento ve Sveta. Gördüğünüz X95 bu. Havalimanına gidiyor. Havalimanından geliyor. Burada bulabiliyorsunuz. Şuradan biletini alıp binebilirsiniz. 5,5 euro kişi başı. Evet, yine buradan da anlatayım. Karşısı Parlamento. Şu bölgede metro var. Biz de şimdi metroya bineceğiz. Neos Kosmos'a gideceğiz. Akşam İtalyan restorandayız. Hastasıyız. Biraz sıcak olmasaydı daha iyi olurdu. Bizim Ocak sonu geldiğimiz zaman müthiş bir zamandı. Hem hava iyiydi. I do remember we were walking in t-shirts and jeans. Tişörtle gezdik aynen kışın. Hem hava güzeldi, yağmur yoktu. Sadece son gün bizi birazcık salladı rüzgar. Akropolis'te. İtalya'ya giderken de yağmur vardı. Zaten biz de havalimanından uçağa bindik gittik. Şu an sıcak, bayağı sıcak. Burası Sintagma metro istasyonu. Şimdi şuradan nasıl bilet alınıyor onu da göstereyim size. Madem hazır ekspres tura giriştik. Diyelim ki buraya geldiniz. Nasıl alacaksınız? Neye göre alacaksınız? Onu da çok kısa göstereceğim. Buradan da bilet alabilirsiniz. Bu aletleri de kullanabilirsiniz. Bunlar gayet basit bu arada. Şöyle gösterelim. Bakın, bilet al, online booking yap falan gibi ya da buraya fast ticket dedikleri menüler koymuşlar. Buy ticket dediğimizde eğer Atina çevresinde gezecekseniz buradan biz 5 günlük atıyorum kalış sürenize göre ayarlayabilirsiniz. 5 günlük bilet aldık 8,20 euro. Eğer tek seferlik istiyorsanız o da var. 2 seferlik de var ya da kredi kartınızı da kullanarak alabilirsiniz. Havalimanına gidecekseniz tamamen farklı bir durum var. Ondan sonra Round trip. bu mu? Aha, round trip. Yani gidiş dönüş 3 günlük ama bu. 16 bu fazla. Bunda bir sıkıntı var. 5,5 euro bence X95 candır. Tickets. Evet bak, bilet de bu. When you enter to metro, you should validate. And when you go out of metro, you should validate again. Kaybetmeyin yani biletlerinizi. Lot of people. Aynen. Çok People insan. came back from holiday. Now Aynen. we can see this exactly. İlk akşam çok böyle değildi. It was less now. People are preparing weekend and they will start to work. Aynen. Evet, semtimize döndük. Neos Kosmos'tayız. Doktor vardı, belki izlediyseniz bir önceki Atina videolarında. Doktor kapalı. Burada resmi Doctor on holiday. aynen tatil var. Doktor kapalı. Ama yapacak bir şey yok. Bu sefer de yeni yerler keşfettik. Yeni yerler gördük. O yüzden bu sefer de böyle olsun. Evet, otele geldik. Döndük dolaştık, otele geldik. Neos Kosmos'tayız. Yoruldum. İyi bir stylish. Hastasıyız. Çok güzel. Kahvaltısını da göstereceğiz.
The numbers are mixed. Odayı gösterelim. Sveta gibi. Gel gel. Geç bakalım Sveta. Pardon. Haydi. Bu sefer kameraman sensin. Rather spacious. Oldukça geniş değil ama çok güzel, stylish ve yani tertemiz bir oda. Bu oteli mutlaka tavsiye listesine alın. Eğer buralara yolunuz düşerse bence burada kalın. Hazır mıyız? Evet. Nereye gidiyoruz? Luma. Luma restaurant to Varnava Square next to it. İtalyan. Çok güzel. Geçen çok beğendik. Size de gösterelim dedik. Şimdi hazırlandık. Gidiyoruz. Yes, wait. Already what wait? Lasagna. Lazanya yedik. Lasagna of. Ama şimdi pizza yiyeceğiz. Yes. Special mushroom pizza. Evet, çıktık otelden. Nereye gidiyoruz? Varnava'ya doğru gidiyoruz. Otelimize yürüme mesafesi olarak 20-25 dakika mesafede bir yer. 20 mi? Evet, 20. 20-25 dakika yürümeyi tercih ediyoruz. Spor oluyor. Bir de her yeri göre göre gidiyoruz. Her yeri anlıyoruz, yaşıyoruz, hissediyoruz. Lokaliz. Luma'ya doğru ilerliyoruz. Varnava'ya. Hadi bakalım. Valla yürüyerek Atina'nın yarısını gezdik. Hemen hemen birçok yere yürüyerek gidebiliyoruz. Öğrendik de artık sokakları, caddeleri, When bulvarları. you walk, you can understand easily. Aynen. Yürüdüğün zaman da anlıyorsun. Yani neredeyiz, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, burası neresi. Ondan dolayı Atina'da artık lokaliz. Yes. You would like to walk. Çok. It's not about we want to save money, we don't go taxi. 20,000 steps yapıyoruz ya. 20 bin, 25 bin adım. Hastasıyız Atina'nın da. Varnava meydanına geldik. Burası Varnava diye geçiyor. Kafeler var. Restoranlar var. Şimdi biz buradan İtalyan restoranımız Luma'ya doğru şöyle kenardan, köşeden geçeceğiz. Bakın insanlar hala bu saatte kahve içiyor. Takılıyor. Bir siesta var. Aynen, aparol, maparol falan. Takılıyorlar. Keyif yapıyorlar. Ondan sonra acele yok. Sıkıntı yok. Böyle bir ortam. Şu anda lokallerin birçoğu kapalı tatilden dolayı. Normalde bizim şurada da 2 tane mekanımız vardı. Ama şu an onlar kapalı. O yüzden gidemiyoruz. Durum bu. Evet, mekana geldik. Mekanımızın adı Luma. Dışarıdan böyle çok ne olduğunu anlamıyoruz ama içerisi müthiş. Hello.
Evet, geçen lazanya yedik. Burada mutlaka mantarlı, yani trüf mantarlı pizzayı deneyin dediler. O yüzden geldik. Aslında ne yiyeceğimiz belli. Me? Okay. Evet, meşhur pizzamız geldi Sveta. Bayağı da büyük. Bak, tadın. Kokuyor mu? Hadi bakalım. As usual, digestive. Limoncello'muz geldi. Burada adettir. Uğurlamadan önce bir limoncello masaya gönderiyorlar, ikram ediyorlar. Çünkü hazmetmek için. Aynen. Kolay sindirmek için. Yamaz. Evet gençler, yemeğimizi de yedik. Güzel, keyifli, afiyetli bir şekilde. Restoranı çok beğendik. Çocuklar da çok kibar, nazik çalışanlar. Kindly. They speak perfect English. Aynen. Food. Müthiş. Yemek müthiş. Bugün ekspres bir Atina yaptık. Yeah, we showed Ondan you sonra center ama sonunda lokalde bir mekan ekledik. Mutlaka gelirseniz tavsiye ederiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. See you in the next episode. Bye bye. Kapata.